Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a reklam vermek isteyen herkesin reklam vermesini sağlıyoruz. Özellikle de bu videoyu YouTube kanal sahiplerine daha özel olacak şekilde çekiyorum. Bu sayede YouTube'dan hem abone hem izlenme kazanabilirler. Gelin şimdi reklam platformuna geçiş yapalım. Reklam vermek için öncelikle Google ADS'ye kaydolmamız gerekiyor. AdSense'le karıştırmayın bunu. Eğer bütçeniz varsa 5500 TL gibi bir rakamın üzerinde hediye alabiliyorsunuz. Bunun için daha fazla bilgiye tıklıyorsunuz. Daha sonra bu teklifi talep et diyorsunuz ve bu şekilde kayda başlıyorsunuz. Daha sonrasında ise kampanya oluşturmayı atla diyoruz. Burada bulunduğunuz ülkeye yazmanız gerekiyor. Ancak eğer TL biriminde hareket etmek istiyorsanız ve farklı ülkedeyseniz buraya mutlaka TL olarak seçin. Örnek veriyorum, Amerika'da yaşıyorsunuz ancak Türkiye'deki bankanızdan para gönderebileceksiniz. O zaman TL birimini seçin. Çünkü dolar işaretlerseniz tüm birimleriniz dolar üzerinden maliyetlendirilecektir. Burada devam et diyorum. Burada kuruluşun adını seçiyorlar. Burada hemen kişisel dönüyoruz. Burada adını, soyadınız, adres bilgilerinizi seçiyorsunuz. Bunu mutlaka ama mutlaka doğru yazın. Daha öncesinde yanlış yazsak sıkıntı yaşamıyorduk. Ancak artık sürekli olarak hesabınız askıya alınır. O sebeple buradaki bilgileri doğru yazın. Daha sonrasında ödeme yöntemi. Ödeme yönteminde arkadaşlar iki metot bulunur. Biri manuel, biri otomatik. Otomatik ödemeyi kesinlikle seçmiyoruz. Bunun sebebi ise otomatik ödeme seçtiğiniz bir kredi kartı tanımlamanızı istiyor. Kredi kartını tanımladığınızda ise düzenli olarak bütçeniz bittiği anda kendisi otomatik olarak yükleme yapıyor. Burada şöyle bir durum var. Platforma yeni başladıysanız otomatik yükleme bir anda kredi kartınızı boşaltabilir. Çünkü bir anda fazla bütçe harcayarak reklam kredi kartınızı boşaltabilir. O sebeple manuel ödemeyi seçiyorsunuz. Manuel ödemede standart bildiğimiz kontür yükler gibi yükleme yapıyoruz. Şu anda minimum limitimiz 10 TL yazsam bile en az 14 TL yazmamızı isteyecektir. Şu an 14 TL. Daha öncesinden 5 TL'ydi. Bu dolar kurunu endeksli olarak değişim sağlıyor. Minimum 14 TL yükleyebiliyorsunuz. Ancak reklam vermeye başlıyorsanız minimum 200 TL'lik bir reklam bütçesi atın ve denemeler yapın. Daha sonrasında ise kredi kartı bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Kredi kartı da olur, banka kartı da olur. Ancak Ininal veya diğer kartları ben denemedim. O sebeple bilemiyorum. Ancak büyük ihtimal eğer internetten e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyorsanız burada da ödeme yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra burada EDS şartlarını kabul ediyorsunuz. Burada bir uzmanla görüşmek ister misiniz diyor. Hayır. Tekliflerden e-posta almak ister misiniz diyorsunuz. Buna da hayır diyorsunuz çünkü size sürekli olarak mail göndermeye başlıyorlar. Ben şimdi buradaki bilgileri dolduruyorum. Burada havale yöntemini de seçebiliyorsunuz ancak unutmayın ki havale yaklaşık 10 gün işlem süresi gerçekleşiyor. Yani bugün attıysanız yaklaşık 10 gün sonra hesabınıza geçmiş oluyor. Kredi kartında ise bu süre ortalama maksimum 1 dakikaya almıyor. Kimlik bilgilerimizi girdikten sonra devam işlemi diyoruz ve karttaki 100 TL'yi de yazmış oluyoruz. Ben daha doğrusu 100 TL yazdım. Siz istediğiniz bütçe yazabilirsiniz. Sonra hesabınıza devam edin diyorsunuz. Daha sonrasında ise bizi bu panele atıyor. Bu panelde her şey öncelikle size karmaşık gelebilir ancak ilk yapmamız gereken şey YouTube'dan veriyi çekmek. YouTube'dan veriyi çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü YouTube'da ne kadar Google'un bir malı olsa da tüm hizmetler birbirine erişim izni vermesi gerekiyor. Bu sebeple YouTube kanalımızı öncelikle reklam platformuna bağlamamız gerekiyor. Hemen sol taraftan yönetici sekmesine geliyorum ve bağlı hesaplara geliyorum. Daha sonrasında buradan YouTube'a ayrıntılar diyorum ve YouTube kanal ekle diyorum. Daha sonrasında kanalımın ismini ayarlatıyorum. Kanalımı bu şekilde bulabiliyorum. Şayet siz bu şekilde bulamıyorsanız kanal sahibi başka biri diyerek e-posta adresinizden bildirim gönderin. Çünkü kanalınızın linkini buraya yapıştırıp bulsanız da kanal sahibi benim dediğinizde kanala bazen bağlanmıyor. Bu sebeple en güvenli işlem e-postanızı gönderme yöntemidir. E-postanıza bir mail bağlantısı göndererek bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Talebi gönderdikten sonra burada onay bekliyor diye yazıyor. Şimdi ise mailimize giriyoruz. Google EDS'den bu şekilde bir mail geliyor size. Aşağıdan bağlantı isteğini inceleye tıklıyoruz. Sizi bu şekilde bir panel karşılıyor. Burada yazacağınız ad bizim paneldeki ismimizde yazacak. O sebeple istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Aşağıdaki 3 seçenek de seçili olması gerekiyor. Sonra bağlantıyı onaylıyorum. Bağlantı durumunuzu bağlanmadığını merak ediyorsanız ayarlar altından kanal sekmesine gelerek gelişmiş özelliklerden kanalınızın bağlanıp bağlanmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda buradan bağlantıyı kaldırabilir veya hesap bağla seçeneğinden hesabınızı bağlayabilirsiniz. Hesabınızı bağlamak için hemen sağ üstte bulunan bu kod yani müşteri kimlik numaranızı burada hesap bağlı alanına yazarak bağlantı talebi gönderebilirsiniz. Bu konu çok önemli çünkü kanalınızı bağlamadığınızda YouTube verilerinize net olarak ulaşamıyorsunuz. Daha sonrasında buradaki sayfaya yeniliyorum ve durumumu kontrol ediyorum. Artık bağlı olduğunu görebiliyorum.
soldaki EDS logosuna tıklayarak panele dönüş yapıyorum. Daha sonra yeni bir reklam vermemiz gerekiyor. Yeni kampanya diyorum. Yeni kampanya altından hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluştur diyorum. Ve video reklamlarını seçiyorum. Video görüntülemelerini seçiyorum ve devam diyorum. Şimdi unutmamanız gereken bir şeyi söylüyorum. Panel ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın, ne olursa olsun bu üç kavramı bildiğinizde bu panel içerisinde kesinlikle kaybolmazsınız. Birincisi kampanya, ikincisi reklam grubu, üçüncüsü reklam. Bunlar hepsi bir içerisindedir. Öncelik kampanya, sonra reklam grubu, sonra ise reklamlar. Eğer bu sıralamayı karıştırmasanız panel üzerindeki ne kadar değişiklik olursa olsun hiçbir zaman etkilenmezsiniz. Öncelikle kampanyamıza isim veriyoruz. Burada daha sonrasında ise teklif stratejisi, buna dokunmuyoruz. Burada kampanya toplamını günlük bütçeye çekiyoruz. Test reklamı yapacaksanız ortalama minimum 3 TL ile 30 TL arasında yapmanız tavsiye ediliyor. Yani 5 TL ile test reklamı yapabilirsiniz ve ben de buraya günlük bütçe olarak 5 TL yazıyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar, 5 TL ortalama bir rakamdır. Yani reklam için günlük 10 TL de harcayabilir, 1 TL de harcayabilir. 5 TL ortalama bir rakamdır. Ancak 10 TL'nin üzerine bir rakam harcarsa bunu size faturalandırmaz. Yani siz, örnek veriyorum, 10 TL'ye geçti ve 20 TL'lik reklam bütçesi harcadıysa sizden 10 TL kesinti yapmaz. Sadece 10 TL'nizi alır, kalanının parasını ödemezsiniz. Daha sonrasında ağlar. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Şunun için söylüyorum. Burada görüntülü reklam ağını seçmenizi tavsiye etmiyorum. Şayet YouTube'a reklam vermek istiyorsanız. Görüntülü reklam ağı şu anlama geliyor: Google'un desteklediği ve reklamın çıkabileceği tüm platformda reklamımı gösterir. Habertürk'te de gösterir. İşte veriyorum, sinema sitesinde de gösterir. Uygulamada da gösterir. Tüm karar Google'un elinde oluyor. Ancak biz bunu kapatıyoruz ve sadece YouTube'da gözükmesini istiyoruz. Sonra bu sekmeye geçiyorum. Hedef ülke olarak eğer görüntülenme almak istiyorsanız, sadece reklamım görüntülensin diyorsanız tüm ülkeleri seçin ya da Türkiye'yi seçebilirsiniz. Tüm ülkeleri ve bölgeleri seçerseniz tüm dünyaya gösterecektir. Ben hızlı veri oluşması açısından tüm bölgeler ve ülkeler ve bölgeleri seçiyorum. Tüm yazma dillerini yerine İngilizceyi alıyorum, bir de Türkçeyi alıyorum. Neden İngilizceyi aldım? Burada sistem dilini baz alıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, Türkiye'de yaşayıp bilgisayar İngilizce kullanan bir kişi varsa o da kategoriye dahildir. Hem İngilizce girmemin sebebi aynı zamanda tüm ülkeler ve bölgeler dedim. Dünyada İngilizce çok kullanılıyor. O sebeple girdim. En güzel yer çok formatlı reklamlar. Bu yeni gelen bir özellik ki birçok insanın kafasında bu karıştırıyor. Çok formatlı demek arkadaşlar, sizin videonuzu istediği gibi formata dönüştürmesidir Google'ın. Çok formatlı durum şu anlama geliyor arkadaşlar: YouTube'un içerisinde çok fazla reklam çeşidi var. Yani videonun yanında çıkan reklamlar, videonun atlanabilir şeklinde olan reklamlar ve aynı zamanda da Shorts'larda gördüğümüz reklamlar. Bildiğiniz gibi artık Shorts'larda reklam çıkabiliyoruz ki bu sayede çıkabiliyoruz. Zaten altında da yazıyor: bu formatı seçtiğinizde atlanabilir reklam, yayın içi, feed ve Shorts reklamları teklif stratejisi olarak değiştiremiyorsunuz ve burayı bu şekilde kendisi otomatik olarak dönüştürüyor. Bu ne demek oluyor? YouTube video linkini buraya atıyorum ve gördüğünüz gibi otomatik olarak bize kendisi ayarlıyor. Ve daha sonra diyor ki bir adet de Shorts eklerseniz daha fazla görüntülenme alacaksınız. Ancak buradan çok formatlıyı kaldırdığımızda, yani eski sisteme dönüş yaptığımızda ise hemen bize söylüyor ki atlanabilir reklam mı yapayım, feed içi reklam mı yapayım? Yani videoların yanında mı çıkartayım reklamını, yoksa videonun direkt içerisinde mi çıkartayım? Ancak çok formatlı sistemi seçerseniz YouTube bunu otomatik kendisi düşünecektir ve hangi alanda hangi reklamı çıkarmaya karar vereceğini kendisi karar verecektir. Yani ben yayın içinde mi çıkartayım, feed'de mi çıkartayım, shorts'ta mı çıkartayım? Bu onun kararı olacaktır. Ben burada çok fazla izlenme almak istediğim için burada çok formatlıyı seçiyorum. Daha sonrasında reklam grubunu adlandırıyorum. Demografik bilgi arkadaşlar, çok fazla izlenme almak istiyorsanız demografik bilgiye kesinlikle dokunmayın. Sadece 65 yaş üstü ve bilinmiyoru kapatabilirsiniz. Buradan da bilinmiyoru kapatabilirsiniz. Bu şekilde Google hesabı açık olmayan kullanıcılarda gösterilmez. Ancak bu elbette ki bir seçenektir. Kitle segmenti nedir arkadaşlar? Burada da gördüğünüz gibi müzik severler. Yani Google'un daha önceden bizim için kitle oluşturduğu segmentlerdir. Örneğin arabayı sevenler, müziği sevenler, alışveriş yapanlar gibi. Örneğin alışveriş yapanlar. Gördüğünüz gibi AliExpress'i kullananlar, kiralık yer arayanlar, bu tarz segmentler oluşturabilirsiniz. Ancak az önce de söylediğim gibi eğer çok izlenme ve çok görüntülenme almak istiyorsanız buraya dokunmayın. Anahtar kelime nedir? Bir kelime üzerinde çıkmak istiyorsanız bunu kullanırız. Örnek veriyorum, Google EDS reklam kelimesine çıkmak istiyorsak kelimemizi buraya yazabiliriz ve sadece o anahtar kelimede çıkarırız reklamlarımız. Ancak bu çok maliyetlidir. Çünkü anahtar kelime başına bazen dönüşümle 1 TL, bazen 7 TL, 10 TL gibi rakamlara ulaşabiliyoruz. O sebeple
anahtar kelime kullanmanızı şu anlık tavsiye etmiyorum. İlerleyen aşamalarda öğrendiğinizde siz de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ise konular. Konular az önceki gibi Google'un bize oluşturduğu alanlardır arkadaşlar. Eğer videonuz alışverişle ilgili bir videoysa alışverişi seçebilirsiniz. Bilgisayar ürünleri ise bilgisayar ürünleri seçebilirsiniz. Yani reklamınızın nereye çıkacağını önceden bir ön tanıtım gibi Google'a belirtebilirsiniz. Ancak ben çok fazla insana ulaşmak istiyorum. Çok fazla görüntü elde etmek istediğim için burayı yine seçmiyorum. Ve yerleşim yerleri. Bu da YouTube kanallarına reklam verebiliyoruz. Örnek veriyorum. Ben Orkun'un kanalına reklam verebilirim. YouTube kanallarını seçiyorum. Ben Orkun'un tüm kanallarına reklam verebilirim. Bu sayede sadece o kişinin kanallarına, o kişinin kanalını izleyen kişilere reklam vermiş oluyorum. YouTube sadece Orkun Işıtman kanalını izleyen kullanıcılara reklamımı gösterecek. Ancak burada bunu yapıyorsanız kendi kanalınıza yakın minimum 30 kanalı seçmeniz gerekiyor. Çok fazla da büyük kanallara seçmeyin çünkü bütçenizi çok hızlı harcayacaktır. Ben yine çok fazla izlenmek için burada Orkun'u veya herhangi kimseyi seçmiyorum. Bana diyor ki bir adet de dikey shorts videosu eklersen reklamını daha fazla insana gösterebilirim diyor. Hemen diğer shorts videomun linkini buraya yapıştırıyorum ve aynı bu şekilde reklamı eklemiş oluyorum. Buradaki uyarı 3 dakikadan uzun olduğu için videomuz gösteriyor bize ancak siz bunu dikkate almayabilirsiniz. Çok formatlı bir yol kullandığımız nihai URL istiyor bizden. Bunun için panelinize geldikten sonra kanalının sekmesine geliyorsunuz. Bunun için kanalınızın kendi URL'sini kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Burada yer olarak istediğinizi yazabilirsiniz. Bir harekete geçirdiğim meşaz buraya yazabilirsiniz. Örneğin abone ol diyebilirsiniz. Başlığınız 15 kelimeyi geçemez yani 15 harfi geçemez. O yüzden ben direkt kendi ismimi yazıyorum. Siz de onu yazabilirsiniz. Burada zaten bu durumun nasıl gözükeceğini bize gösteriyor. Diğer formatları da buradan görebilirsiniz. Harekete geçirdiğim mesaj yani abone ol gördüğünüz gibi hemen sağ kısımda gözüküyor. Yazdığımız başlık hemen burada gözüküyor. Eğer başlığınız kanal adınızdaki aynı karakter sayesinde eşdeğerse buraya kanal adınızı yazmanız daha iyi olur. Yani benim gibi bu şekilde yazabilirsiniz. Ve buradan da nasıl gözükeceğini kontrol edebilirsiniz. Ancak ben buraya bu şekilde yazıyorum ve devam ediyorum. Uzun başlık dediğimiz şey ise videonun uzun başlığı olacak ve video başlığı bir önemli de ilgi görmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü YouTube bu reklamı nerede göstereceğini bilmiyor. Sizin başlığınızdaki kelimelere ve videonuzun içindeki konuşmaya göre önermeye çalışacaktır. Burada bazı yasaklı kelimeler var. Örnek veriyorum Valorant kelimesi. Valorant kelimesi yasaklı bir kelimedir ve ticari olarak sınırlandırılmıştır. Siz de bu kelimeleri öğrenirken yani başlığınıza yazdığınız kelimelerden daha sonra tıklama aldığınız ya da ticari hakkı bildirin gibi size talep gelebilir. Herhangi bir şekilde korkmayın. Onun yerine başlığınızı değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada yazdığınız herhangi bir kavram, örneğin MEP kavramı Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı iken İtalya'da özel bir şirketin ismidir ve bu kullanılmasına karşıdır. Yani İtalya'da reklamlarınız gösterilmez gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlardan korkmayın. Sadece şunu söylüyorum. Hile, vares ve fal gibi ürünlerin ve cinsel ağırlıklı ürünlerin reklamını yapamazsınız arkadaşlar. Cinsel ağırlıklı ürünler izne tabidir. Faldır, işte crack'tir, işte hiledir. Bu tarz reklamlarda politikaya uygun değildir. Kanalınız bunlarla ilgili bir konseptle sahipse kesinlikle ilgilenmeyin. Kesinlikle reklam vermeyin. Ban yiyebilirsiniz. Ben buraya uzun başlık yazıyorum. Burada başlığa kesinlikle büyük harflerle kullanmıyorsunuz. Yani %100 büyük harf yazmıyorsunuz. Sadece kelimelerin baş harfleri büyük olabilir. Eğer hepsini büyük harfle yazarsanız spam olarak algılanır. Aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum. Örnek veriyorum ki acil geliyor işte hemen alın hemen tıklayın gibi kavramları da getirmeyin. Bunlar da spam olarak algılanıyor. Ve ünlem işareti, soru işareti gibi özel ifadeleri de kullanmayın. Daha sonrasında ise aşağıya geliyorum. Burada hedef gösterim başı maliyet yani bir gösterimi ödeyeceğimiz para ne kadar? Türkiye'de şu anda bunun ortalaması 0,03'tür arkadaşlar. Bu reklam modeli için. Dünyada ortalaması 0,02'ye kadar düşebiliyor. Ancak 0,04 rakamları, 6 rakamları reklamınızın hızlı gösterilmesine yardımcı olacaktır. Ben 0,5 olarak ayarlıyorum. Şayet reklamınız gösterilmezse bu değeri daha sonradan değiştirebiliyoruz. Burada yapacağınız tüm ayarlar bu kadar. Şu anda sadece görüntülenme almaya çalışıyoruz. O sebeple kampanyayı oluştur diyoruz. Bize kampanyamızın bir özetini gösteriyor bize. Hangi tarihte başlayacağı, hangi tarihte biteceği, hangi ülkelerde, hangi dillerde olacağı gibi bilgileri gösteriyor.
Daha sonrasında sol taraftan kampanyalara tıklayarak tekrar kampanyalara seçiyorum ve burada az önceki oluşturduğumuz kampanyamız bizi karşılıyor. Hemen test reklamı diyorum. Bakın kampanyadan reklam grubuna indim. Reklam grubumda az önceki maliyetimizi değiştirebiliyorduk. Yine tekrar içerisindeki sekmeye girersem burada da reklamımı görebilirim ve burada gördüğüm reklamı beklemede ve incelemede. Bu ortalama bir gün içerisinde reklamınız onaylanıyor ve verileriniz 48 saat sonra oluşmaya başlıyor. Hemen reklamınız yayına girmeyebilir arkadaşlar. Yani toplamda 72 saatlik bir süre bu reklamlar için verebilirsiniz. Eğer 72 saatte herhangi bir işlem olmazsa yeni kampanya oluşturarak tekrardan reklam verebilirsiniz. Şimdi bu reklamın sonucun gelmesini bekliyoruz ve sonuçlar geldikten sonra videoya devam edeceğiz. Aradan tam 4 gün geçti ve şimdi gelin hep beraber reklam analizlerimize bir bakalım. Durumlar neler? Şimdi öncelikle hemen sol tarafta bulunan kampanyadan kampanyalarıma geliyorum. Aynı şekilde oluşturduğum diğer kampanyalar burada gözüküyor. Hemen sütunlarımı değiştiriyorum. Çünkü bize lazım olan sütunlara gelelim. Sütunlar sekmesine geliyorum ve sütunları değiştir diyorum. Burada önerilen sütunlardan herhangi bir şey yazmıyorum. Sadece optimizasyon puanım açık. Daha sonrasında bakın aşağıda YouTube işlemleri görüyoruz. YouTube işlemlerindeki ben tüm hepsini açtım ki görelim diye. Tüm hepsini açıyoruz. Daha sonra performansa geliyoruz. Performansta bu videoyu oynatma yüzdesi olanı açıyorum ki bunun da sebebini birazdan size anlatıyor olacağım. Bunu da açıyorum ve sağ tarafta görüntülenme oranlarını da açıyorum. Yani Shorts'ta mı gözükmüş, Feed'de mi gözükmüş yoksa atlanabilir reklam olarak mı gözükmüş? Çünkü bildiğiniz gibi dönüşümlü reklamlar sistemi yani yeni reklam sistemini kullandığımız için bunu da kullanabiliriz. Daha sonra uygula diyorum ve butonlarım burada hali hazırda gelmiş oluyorlar. Yani sütunlarım sağa kaydırarak gördüğünüz gibi hepsi hali hazırda geldi. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. Öncelikle toplamda ben 4 adet reklam oluşturdum. Birincisi gösterim. Yani insanlara ne kadar gösterildiğini gösteriyor bize. Yani buradaki oran zaten üzerine geldiğinizde size ne olduğunu anlatıyor. Yani bu reklam ağında gösterilme oranı. Atlanabilir reklamlarda 30 saniye geçtiğinde bunu bir etkileşim olarak sayıyor. Feed reklamlarda yani videonun yanında çıkan reklamlarda ise video seçtiği an itibariyle bu videoda reklam parası kesiyor. Yani etkileşim sayıyor. Shorts'larda da belli bir saniye izledikten sonra bunu etkileşim olarak sayıyor. Şimdi bu orana baktığımızda toplamda düz hesap söylüyorum 25 bin kişiye bizim reklamlarımız gösterilmiş. 25 bin kişiden sadece 2 bin kişi bizimle etkileşime girmiş. Yani videomuzu izlemiş olabilir, atlanabilir reklamımızı atlamadan izlemiş olabilir veya diğerleri. Ortalama maliyetimiz ise reklamlarımıza kullanılan bütçenin ortalama tıklama başı maliyetidir. Ben burada gördüğünüz gibi bazı rakamları ortalama maliyetlerini yüksek verdim çünkü bütçenin hızlı harcanmasını istiyordum. Gördüğünüz gibi burada 46 TL, 22 TL, 23 TL ve 6 TL gibi farklı oranlarda bütçe harcanmış ve toplamda 101 TL'lik bir reklam bütçesi harcadık. 101 TL reklam bütçesi harcadıktan sonra ne kazandık peki? Öncelikle kazanılan beğenmelere bakıyoruz. 2 adet bir beğeni kazanmışız. Burada şunu söylemek istiyorum. Kazanılan beğenme, kazanılan görüntülenme, kazanılan paylaşım, kazanılan aboneler ve kazanılan kaydetme listeleri 7 günlük süreyi kapsarlar arkadaşlar. Yani bugün size abone olduğu ve 7 gün içerisinde sizin videolarınızla etkileşime girerse onlar burada yer alır. Burada gördüğünüz gibi 2 kişi bizim videomuzu beğenmişler. Eğer ben kanalımdaki beğeni oranını arttırmak istersem kazanılan beğenme sekmesindeki videolar oynatırım. Yani örnek veriyorum. 40 reklam YouTube Shorts'larla 2 adet beğeni almışım. O zaman bunun bütçesini arttırarak kanalımın beğenmesini arttırabilirim. Aynı şekilde kazanılan görüntülenme. Şimdi buradaki bu kavram çok önemli. Kazanılan görüntülenme. Kazanılan görüntülenme 6 diyor. Yani 6 kişi bir reklam videosunu izledikten sonra sizin kanalınızın videosunu izlemiş. YouTube reklamlarında şöyle bir durum var arkadaşlar. Reklam olarak çıktığınız için reklamın izlenme saati sizin 4000 saatinize etki etmez. Yani 4000 saatinizi doldurmaz. Ancak kazanılan görüntülenme sekmesinde gördüğünüz tüm sayaçlar yani tüm sayılar kazandığınız görüntülenmedir ve bunları sayar. Yani örnek veriyorum kanalınızın ortalama 3 dakika izlendiğini varsayarsanız 6 kişinin 3 dakika izlediğini varsayabilirsiniz. 6 3'ten çarparak kaç dakika izlediğini bulabilirsiniz. Yani 18 dakika bizim 4000 saatimizi etki etmiş diyebiliriz. Oynatma listeleri genelde eğlence ve müzik kanallarına çok fazla kaydedildiğini görebiliyoruz. Ancak oyun kanallarında ve eğitim kanallarında oynatma listesine eklenmediğini söyleyebiliriz. Kazanılan paylaşımlar eğer videonuzu farklı bir ağlara doğru yönlendirip paylaşıma bulunuyorsa
O da burada etkili oluyor. En önemlisi kazanılan aboneler. Gördüğünüz gibi 1'e 20, 1'e 20, 21'e 41. Buradaki oranlardır arkadaşlar. Kesinlikle net olarak şu sayıda abone kazanmıştır. Google EDS tarafı söyleyemiyor bunu. Ancak bunu bir de YouTube tarafından kontrol edeceğiz. Buradakinin oransal olduğunu unutmayın. YouTube tarafında gördüğümüz metrikle buradaki metrik arasında oynama olabilir. Kimi zamanlarda binde 100, kimi zamanlarda ise binde 1 oranında bile değişiklik olabiliyor. Şimdi buradaki rakamlar net sayıya dönüşmesi için ortalama 100 abonenin üzerinde bir getirisi olması lazım. Yani 100 aboneyi geçtiğinde artık burada 21'e 40, 100'e 200 rakamlar görmüyoruz da 100, 200, 300, 124, 194 gibi rakamlar görmeye başlıyoruz. Hemen sağa doğru kaydırıyorum. Burada videolarımın ne kadar izlenebildiğini anlayabiliyorum. Örnek veriyorum. 3. reklamımdaki, test reklamımdaki videonun ilk yüzdelik 25 yani 4 parçaya bölüyoruz. İlk yüzdelik 25'ini %39 yani %40 oranında izlemişler. Bu sayede ben birinci videoma bütçe aktarmak yerine üçüncü videoma bütçe aktarmayı düşünebilirim. Çünkü insanlar daha fazla izliyorlar. Daha sonrasında ikinci reklamıma gelip buradan hangi yüzdeliğin daha çok izlendiğini görerek buna karşı bir bütçe aktarımı yapabilirim. Kimi videoların başlangıçtan ortada belki %75'lik kısma kadar %30'luk bir kitle izlediğini varsayıyorsak bundaki bütçe oranını arttırabilirim. En sağda yayın içi feed ve shorts diyor. Yani videolarımız hangi oranlarda yayınlanıyor? Yayın içindeki %100 yayınlanmış, feed içinde %2,5, shorts'larda da %10 oranında bir gösterim almış. Aynı rakamlar burada geliyor. Bir sekmenin ne işe yaradığını anlamıyorsanız üzerine gelerek bunun ne işe yaradığını anlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu analizlere bir de diğer taraftan yani YouTube panelinden bakalım. YouTube panelimize geçiyoruz ki bilmeyen arkadaşlar için hemen söylüyorum. Bu bizim test kanalımızdır yani. Biz bu kanala eziyet ediyoruz. Olabildiğince olumsuzlukları bu kanal üzerinde deniyoruz. Şimdi YouTube'daki veriler 2 gün geriden gelir. Ancak buradaki güncel sayı göster butonu bir gün geriden gelir. Örneğin bugün ayın 10'u ve 9'unun verilerini görmek istersek güncel sayı butonuna tıklayabiliriz. Güncel sayı butonuna tıkladığımız hatta güncelleme gelmiş ayın 10'un verileri de gelmiş. Güncel sayı butonuna tıkladığımızda reklama başlamadan 372 abonedeydik. Sonra reklamın sonuna geldiğimizde ise 408 aboneye gelmişiz. Sanırım düz hesap baktığımızda 36 abone kazanmış oluyoruz. Hemen buradan aboneler sekmesi altından daha fazla göstere geliyorum ve abonelik kaynağına geliyorum. Abonelik kaynağına geldiğimde kazanılan abonelerin ne kadarının YouTube reklamdan kazanıldığını görebiliyorum. Ancak burada gördüğünüz gibi biri bir gün gecikmeli geldiği için burada hemen aynı sayı görmüyoruz. Shorts akışından gelenler var. Bir de aboneliklerden yani reklam verdiğimizden sebep gelenler var. Buradan cihaz türlerine bakarak hangi cihazlardan etkileşim aldığımızı görebiliriz ve bunu bir sonraki reklam verirken bu metrikte kullanabiliriz. Aynı şekilde şehirleri ve konumları da seçerek bu şekilde hangi şehirlerden izlenme aldığımızı seçerek daha fazla etkileşim kazanmaya sağlayabiliriz. Örnek veriyorum burada yurt dışından da izlenebildiğimizi görüyoruz. Konum sekmesinden ise hangi ülkelerden ne kadar izlendiğimizi görebiliyoruz. Bu kanaldaki reklamların hepsi shorts reklamı olduğu için ortalamaları da buna oranla düşüktür. Yani biz sadece 100 TL'lik bir reklam bütçesiyle doğru yönetildiğinde 36 abone kazandık. Bunu ilerleyen süreçte yani bütçeyi arttırdığınızda daha fazla etkileşim alıyorsunuz. İşimiz sadece görüntülenmeyi arttırmak olsaydı gördüğünüz gibi 2000 görüntülenme aldık. Ben burada gayet 0,16 gibi yüksek rakamlara çıkarmamış olsaydım yani 0,3 gibi rakamlarda tutmuş olsaydım ortalamamı buradaki görüntülenme oranım 5000'in üzerinde olacak. Yani 5000 kere videomuz gösterilmiş olacaktı. Belki daha çok abone gelecekti. Daha çok insana gösterilecek ve bizi daha çok beğenebilecek veri oluşabilecekti. Ancak ben video için oluşturduğum bir reklam kampanyası olduğunda bütçenin hızla harcanmasında herhangi bir sakınca görmedim. Hemen buradan bu ne? Test kanalına giriyorum. Burada tüm reklamlarla ilgili politika. Bakın tüketici ve finans diyor. Siz buradaki videonuzu inceleyerek eğer bu kavramda uymuyorsa yani bu politika ihlal etmiyorsa itiraz et diyerek buna karara itiraz edebilirsiniz. Ben sadece bu video için itiraz et diyorum. Sonra itirazı takip edebilirsiniz ki eğer kanalınız bu kategoride bir şey ihlal etmiyorsa yani videonuz bu kategoride bir şey ihlal etmiyorsa zaten gerçek insanlar bunları test ettiği için yani kontrol ettiği için ihbarınızdan kalkıyor.
Size bazı uyarılarda da bulunmak istiyorum. Eğer daha önceden Google EDS hesabı açtıysanız ve kredi kartı tanımladıysanız kesinlikle ve kesinlikle aynı kredi kartıyla hesap oluşturmayın. Ali adında bir kişi kullanıcı oluşturdunuz ve Mehmet adına bir kredi kartı kullanırsanız şüpheli işlemle hesabınız askıya alınır. Bunu da onaylanmazlar. Adres bilgilerinize saçma bir adres girmeyin. Örneğin Türkiye girdim ama dibinde Amerika adresi yazdım. Böyle saçmalıklar yapmayın. Gene engellenirsiniz. Para biriminin girişte TL olduğuna dikkat edin. Daha sonradan eğer farklı ülkelerde yaşıyorsanız dolar bazında seçerseniz minimum yükleme sınırınız 10 dolar olur ve harcamalarınız da dolar bazından yapılır. Eğer bu video size yardımcı olduysa videoyu beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.